Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimizde Güneş ve Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşacak. Koç burçları için özellikle finansal ve maddi konularla ilgili önemli sürprizler getirecektir. Güneş-Uranüs kavuşumu, Koç burçlarının para, gelir, yatırımlar ve maddi güvenlik alanında ani değişimler yaşamasına neden olabilir. Beklenmedik bir gelir kaynağı ortaya çıkabilir ya da finansal olarak yeni bir düzen kurma ihtiyacı doğabilir. Eğer uzun süredir iş değişikliği, yatırım ya da maaş artışı gibi konularda bir beklentiniz varsa bu dönemde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kuzey ay düğümünün Balık burcunda olması, Koç burçlarının manevi yönlerine ve sezgilerine güvenmelerini gerektiğini vurguluyor. Maddi alanda yaşanacak değişimlerin arkasında ruhsal bir dönüşüm yatıyor olabilir. Bu süreçte sadece mantığa değil, sezgilerinize de kulak vermelisiniz. Hayatın size bir akışa yönlendirdiğini fark edebilirsiniz. Eğer yaratıcı bir iş yapıyorsanız ilham dolu bir döneme girebilirsiniz. Güney ay düğümünün etkisiyle Koç burçlarının aşırı detaycılık ve kontrolcülükten uzaklaşması gerektiğini gösteriyor. Maddi konularda fazla mükemmelliyetçi olma eğilimindeyseniz ya da her şeyi mantık çerçevesinde çözmeye çalışıyorsanız bu dönemde bu bakış açısını değiştirmeniz gerekebilir. Eskiden işe yarayan yöntemler artık geçerli olmayabilir. Bu yüzden esnek olmanız çok önemli. Özetle para gelir kaynaklarında beklenmedik gelişmeler olabilir, yeni kazanç fırsatları ya da aniden ortaya çıkan harcamalar gündeme gelebilir. Sezgilerinize kulak vermek ve olayları kontrol etmeye çalışmamak önemli olacak. Eski finansal alışkanlıklarınızı sorgulayarak yeniliklere açık olmalısınız. Yaratıcı ve ruhsal yönünüzü geliştirmek için sizi finansal olarak güçlendirebilir. Bu süreç Koç burçları için finansal anlamda özgürleşme ve yeni fırsatlar yaratma dönemi olabilir. Eski düşünce kalıplarını bırakıp yeni gelir kapılarına açık olmanız size avantaj sağlayacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs sizin birinci evinizde, kendi evinizde kavuşuyor. 17 Mayıs'taki kavuşum Kuzey ay düğümü ve Güney ay düğümünden de olumlu ve uyumlu açılar alıyor. Bu etki boğa burçları için son derece önemli, kader belirleyici olabilir. Çünkü kavuşum boğanın kendisini, kimliğini ve yaşam yolunu doğrudan etkiliyor. Güneş-Uranüs kavuşumu boğa burçlarının kendilerini yepyeni bir şekilde ifade etmesine yol açabilir. Eğer uzun süredir kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bu etki sizi beklenmedik bir şekilde harekete geçirebilir. Özgürleşme ihtiyacı artarken eski kimlik kalıplarınızı kırma ve yenilenme sürecine girebilirsiniz. Örneğin dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Saç, stil, imaj değişiklikleri olabilir. Hayatınızda büyük bir karar alabilirsiniz. Evlenmek, boşanmak, taşınmak, iş değiştirmek gibi. İnsanların sizi nasıl gördüğüne dair bakış açınızı tamamen değiştirebilirsiniz. Uranüs beklenmedik gelişmeleri ve özgürleşmeyi temsil eder. Bu yüzden hayatınızda bir konuda ani kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Sabit bir burç olarak boğalar genellikle değişimi sevmezler. Ancak bu dönemde değişimin kaçınılmaz olduğunu hissedebilirsiniz. Eğer bir süredir sıkışmış hissediyorsanız bu kavuşum size yepyeni yollar açabilir. Fevri kararlar almaktan kaçının, özellikle ilişkiler ve kariyer konusunda. Beklenmedik ayrılıklar ve birleşmeler olabilir. Sabırlı olmaya çalışın. Elektronik veya teknolojik aletlerinizle ilgili sorunlar da yaşayabilirsiniz. Kuzey ay düğümünün balıkta olması boğa burçlarının arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecekle ilgili hedefleri konusunda destekleneceğini gösteriyor. Yeni dostluklar ve sosyal çevre fırsatları ortaya çıkabilir. Hayalinizdeki projeyi hayata geçirmek için ilham alabilirsiniz. Daha kolektif ve ruhsal bir bakış açısı geliştirme zamanı. Güney ay düğümü aşırı kontrolcü, mükemmeliyetçi ve detaycı yaklaşımları bırakmanız gerektiğini söylüyor. Her şeyi planlamak ve kusursuz hale getirmek zorunda değilsiniz. Sezgilerinize güvenin, fazla mantıklı olmayın, aşırı çalışma ve stresle kendinizi yıpratmaktan kaçının. Hayatınızda büyük değişimler olabilir.
Kimlik dönüşümü yaşayabilirsiniz. Beklenmedik kararlar alabilir, özgürlüğünüzü ön plana koyabilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eski düşünce kalıplarınızı bırakmalı ve daha akışta kalmalısınız. Bu dönem boğa burçları için yeni bir benlik inşası ve kadersel değişimlerin başlangıcı olabilir. Eğer kendinizi özgür bırakabilirseniz hayat size ummadığınız kapılar açabilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs'ün Boğa burcundaki kavuşumu ikizler burçları için bilinçaltı, ruhsal konular, gizli düşmanlar ve kapanışları temsil eden 12. evde gerçekleşiyor. Bu kavuşum aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünden uyumlu açılar alıyor. Yani kadersel gelişmelere açık bir süreçtesiniz. Bu dönemde ikizler burçları için bilinçaltı, ruhsal aydınlanma ve içsel dönüşüm ön planda olacak. Güneş ve Uranüs kavuşumu derin farkındalıklar, ruhsal aydınlanmalar ve beklenmedik gelişmeler getirebilir. Gizli saklı kalmış bazı gerçekler gün yüzüne çıkabilir ve kendinizle ilgili daha önce fark etmediğiniz şeyleri keşfedebilirsiniz. Eski travmalar ve bilinçaltı korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Ruhsal olarak bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir. İç dünyanızda bir özgürleşme hissi gelebilir. Sizi kısıtlayan düşüncelerden kurtulabilirsiniz. Bu süreçte rüyalarınız çok önemli olacak. Rüyalarınızı not almanızı öneririm. Çünkü bilinçaltınızdan gelen mesajlar içgörü sağlayabilir. 12. ev aynı zamanda gizli düşmanları, perde arkasından dönen olayları temsil eder. Uranüs'ün burada olması sizi arkanızdan iş çeviren kişilerle ilgili şaşırtıcı gelişmelere açık hale getiriyor. Gizli düşmanlarınız açığa çıkabilir. Size zarar vermeye çalışan kişilerle ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz. Dedikodular veya arkanızdan çevrilen oyunları fark edebilirsiniz. Bu süreçte kime güvendiğinize dikkat edin. İç sesinizi dinleyin. Ay düğümlerinin balık burcunda olması, kuzey ay düğümünün kariyerinizle, toplumsal statünüzle ilgili kadersel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösterirken mesleki anlamda yeni bir yön arayışına girebilirsiniz. Yeni bir kariyer fırsatı doğabilir ya da hayalini kurduğunuz alana yönelme isteğiniz artabilir. Daha ruhsal, yaratıcı ve sanatsal bir mesleğe yönelmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde işinizle ilgili mantık yerine sezgilerinize güvenmek size yeni kapılar açabilir. Güney ay düğümünün Başak'ta olması eski düzenlerinizin ve çalışma alışkanlıklarınızın artık size hizmet etmediğini gösteriyor. Aşırı detaycı, mükemmeliyetçi olmaktan kaçınmalısınız. Sadece mantık ve analize değil, biraz da içgüdülerinize güvenerek hareket etmelisiniz. Gereksiz kaygı ve streslerden arınma zamanı. Özetle bu dönemde iç dünyanızda büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Eski korku ve bilinçaltı blokajları ortaya çıkabilir. Gizli düşmanlar veya perde arkasına dönen olaylar ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Ruhsal gelişim ve sezgilerinizin artması ile birlikte hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandırabilirsiniz. Kariyer konusunda kadersel değişimler olabilir. Sezgilerinize güvenin. Eski alışkanlıklarınızı ve sizi kısıtlayan düşünceleri bırakmalısınız. Bu dönem ikizler burçları için ruhsal aydınlanma ve derin bir dönüşüm zamanı olabilir. Kendinize zaman ayırın. Meditasyon, terapi, dua gibi içsel çalışmalar yapmak sizi çok daha güçlü bir hale getirecektir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler. Bugünkü gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve bu kavuşum Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümünden uyumlu açılar alıyor. Yengeç burçları için bu etki sosyal çevre, arkadaşlıklar, gelecek planları ve hayallerle ilgili büyük değişimlere işaret ediyor. Bu kavuşum yengeç burçlarının sosyal hayatlarını, kariyer hedeflerini ve hayattaki yönlerini değiştirebilecek ani gelişmeler getirebilir. Güneş-Uranüs kavuşumu yengeç burçlarının arkadaş çevresinde beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Yeni insanlarla tanışabilir, farklı sosyal gruplara dahil olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla yollarınız aniden ayrılabilir. Sizi kısıtlayan sosyal ilişkilerden özgürleşme ihtiyacı artabilir. Bu dönemde hayatınıza giren kişilere dikkat edin. Çünkü karşınıza çıkacak yeni insanlar kaderinizde önemli rol oynayabilir.
Boğa burcundaki bu kavuşum yengeç burçlarının gelecek planlarını ve hedeflerini değiştirmelerine neden olabilir. Uzun zamandır üzerine düşündüğünüz bir projeyi hayata geçirebilirsiniz. Kariyer veya iş hayatınızla ilgili büyük bir karar alabilirsiniz. Hayal ettiğiniz hayatı yaratmak için aniden harekete geçebilirsiniz. Özellikle teknoloji, internet, inovasyon veya finans alanında yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Eğer işiniz veya projeleriniz sosyal medyaya veya dijital dünyaya bağlıysa büyük bir sıçramada yapabilirsiniz. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için yengeç burçlarının daha ruhsal, sezgisel ve akışta kalan bir yaşam tarzına yönelmeleri gerekiyor. Yurtdışı eğitim ve medya ile ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Felsefi veya ruhsal konulara ilgi duyabilirsiniz. Hayatın akışına güvenmek ve sezgilerinize kulak vermek bu dönemde size büyük avantaj sağlayabilir. Eğer uzun vadeli katı düşünce yapılarınız varsa bu dönemde bakış açınızı genişletecek olaylar yaşayabilirsiniz. Güney ay düğümünün Başak Burcu'nda olması fazla analiz yapma, gereksiz detaylara takılma ve aşırı eleştirel olma eğiliminden uzaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Hayatınızı fazla planlamaya çalışmak yerine biraz akışına bırakmalısınız. Kendinizi aşırı eleştirmek yerine büyük resmi görmeye çalışın. Zihinsel karmaşadan kurtulup sezgisel yönünüzü geliştirmelisiniz. Eğer her şey mantık çerçevesinde çözmeye çalışıyorsanız bu dönemde sezgilerinizi daha çok dinlemeye başlamalısınız. Özetle arkadaş çevreniz değişebilir. Bazı insanlarla yollar ayrılabilir. Yeni dostluklar kurulabilir. Gelecek planlarınızda ve kariyer hedeflerinizde sürpriz gelişmeler olabilir. Sosyal medya, teknoloji veya dijital platformlarla ilgili fırsatlar çıkabilir. Ruhsal gelişim, sezgisel farkındalık ve akışta kalmak önemli hale gelecektir. Detaylara takılmayı bırakmalı, hayatın sunduğu sürprizlere açık olmalısınız. Bu dönem yengeç burçları için sosyal hayatlarını ve gelecek hedeflerini yeniden şekillendireceğin, heyecan verici ve sürprizlerle dolu bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve bu kavuşum ay düğümleriyle uyumlu bir açı yapıyor. Aslan burçları için bu etki kariyer, toplumsal statü ve hedeflerle ilgili büyük değişimleri tetikleyebilir. Bu kavuşum aslan burçlarının kariyer hayatında ve toplumsal konumlarında beklenmedik gelişmeler getirebilir. İş hayatınızda sürpriz fırsatlar ve ani değişimler yaşanabilir. Güneş-Uranüs kavuşumu kariyerinizde ve sosyal statünüzde ani gelişmelere neden olabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da mevcut ilişkinizde beklenmedik bir değişim olabilir. Mevcut pozisyonunuzda ani bir yükseliş veya değişim yaşanabilir. Bağımsız bir şekilde çalışmak isteyebilir, kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. Eğer uzun süredir kariyerinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bu dönem büyük bir kırılma noktası olabilir. Bu kavuşum sadece kariyerle ilgili değil, aynı zamanda toplumsal statünüzle ilgili değişimlere de işaret edebilir. Evlilik, boşanma, taşınma gibi büyük değişimler yaşanabilir. Kamuya açık bir projede yer alabilir ve daha fazla tanımaya başlayabilirsiniz. İş hayatında sürpriz bir başarı kazanabilir ya da yöneticilerinizden beklenmedik bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu süreçte göz önünde olacağınız durumlar artabilir. Bu yüzden imajınıza ve nasıl göründüğünüze dikkat etmek önemli olacaktır. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için aslan burçları için finansal konular ve ruhsal dönüşüm temaları da öne çıkıyor. Maddi konularda sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönem. Borçlar, miras, ortak kazançlar ve yatırımlarla ilgili yepyeni fırsatlar doğabilir. Maddi güvenlik arayışınızı sadece somut şeylerle değil, ruhsal tatmine de yönlendirmelisiniz. Bu süreçte maddi konularla ilgili daha derin bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Eğer uzun zamandır bir yatırım yapmak istiyorsanız sezgilerinize kulak vererek hareket etmeniz gerekecek. Güney ay düğümünün Başak Burcu'nda olması maddi ve kariyer konularında fazla detaycı ve mükemmeliyetçi olma eğiliminden uzaklaşmanız gerektiğini gösteriyor. Her şeyi planlamak veya kontrol etmek yerine biraz akışına bırakmalısınız. Aşırı mantıklı davranışlar yerine içgüdülerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Maddi konular ve iş hayatınızda aşırı analiz yapmak yerine
büyük resmi görmeye çalışmalısınız. Özetle bu dönemde kariyerinizde büyük değişimler olabilir, yeni bir iş fırsatı doğabilir, toplumsal statünüz değişebilir. Evlilik veya ayrılık gibi konular gündeme gelebilir. Anneanne, babaanne filan da olabilirsiniz tabii yaşınız müsaitse. Finansal olarak yeni kazanç kapıları açılabilir. Ancak sezgilerinize güvenmelisiniz. Hayatınızı aşırı kontrol etmeye çalışmak yerine biraz daha akışta kalmalısınız. Bu dönem Aslan burçları için kariyer ve finansal konularda büyük fırsatlar ve sürpriz gelişmeler içeren ancak aynı zamanda statü değişimleriyle ilgili kadersel bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimizde Güneş ve Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve bu kavuşum ay düğümlerinden de destekleyici açılar alıyor. Bu etki Başak burçları için büyük bir farkındalık, bakış açısı değişimi ve yaşam yönünü yeniden belirleme sürecini tetikleyebilir. Bu kavuşum yurt dışı, eğitim, hukuk, inançlar, felsefi konular ve kişisel gelişimle ilgili alanları tetikliyor. Kısacası hayatınıza dair düşünce yapınızda büyük bir dönüşüm olabilir. Güneş-Uranüs kavuşumu Başak burçlarının hayata bakış açısında büyük değişimler yaşamasına neden olacak. Bugüne kadar inandığınız bazı şeylerin artık size hizmet etmediğini fark edebilirsiniz. Daha açık fikirli olabilir, farklı düşünce sistemleriyle ilgilenebilirsiniz. Spiritüel, felsefi ya da akademik alanlarda yeni bir yola girebilirsiniz. Bu süreçte hayatınızla ilgili büyük bir farkındalık yaşayabilir ve eski düşünce kalıplarınızı bırakabilirsiniz. Boğa burcundaki bu kavuşum Başak burçlarının eğitim, yurtdışı ve akademik konularında önemli gelişmeler yaşamasına neden olabilir. Yurt dışı ile ilgili ani bir fırsat karşınıza çıkabilir. Taşınma, seyahat, eğitim, iş fırsatı gibi. Yeni bir dil öğrenmeye başlayabilir ya da akademik bir projeye dahil olabilirsiniz. Eğer hukuksal bir süreciniz varsa bu dönemde beklenmedik bir gelişme olabilir. Özellikle seyahat, medya, akademik alanlar ve uluslararası konularla ilgili sürprizler yaşanabilir. Kuzey ay düğümü Balık burcunda olduğu için Başak burçlarının ilişkilerinde ve ortaklıklarında kadersel değişimler olabilir. Hayatınıza önemli bir ruh eşi girebilir. Mevcut ilişkiniz daha derin bir seviyeye taşınabilir. Evlenebilirsiniz, nişanlanabilirsiniz, aileler taşınabilir ya da yeni bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. İş ortaklıkları ve sözleşmelerle ilgili fırsatlar da doğabilir. Bu süreçte ilişkilerde kontrolü bırakmak ve daha sezgisel hareket etmek önemli olacak. Eğer geçmişte ilişkilerde fazla mantıklı ve analitik yaklaşımlarınız olduysa bu dönemde duygularınızı daha fazla dinlemeniz gerekecek. Güney ay düğümünün Başak burcunda olması Başak burçlarının fazla detaycı, eleştirisel ve mükemmeliyetçi tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini gösteriyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamayı, çalışmayı bırakmalısınız. Daha akışta kalmayı ve sezgilerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Hayatı sadece mantık çerçevesinde değil, biraz da ruhsal boyuttan değerlendirmelisiniz. Bu dönemde fazla analizi yapmaktan veya mükemmeliyetçilikten kaçınmak hayatınızı daha akıcı hale getirebilir. Özetle bu kavuşum hayatınızda bakış açınızı değiştirebilir, eski inanç sistemlerinizi sorgulayabilirsiniz. Eğitim, yurt dışı ve akademik konularda sürpriz gelişmeler olabilir. İlişkilerinizde kadersel değişimler yaşanabilir. Önemli bir kişiyle tanışabilirsiniz. Hukuki ve resmi süreçlerle ilgili beklenmedik haberler alabilirsiniz. Aşırı kontrolcü ve detaycı olmayı bırakmalı, hayatın akışına güvenmelisiniz. Bu dönem Başak burçları için yeni keşifler, büyük farkındalıklar ve kadersel ilişki değişimlerini içeren önemli bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve bu kavuşum ay düğümlerinden de destekleyici açılar alıyor. Terazi burçları için finans, ortak kaynaklar, dönüşüm ve ruhsal derinleşme temalarını ön plana çıkaracak. Bu kavuşum maddi ve manevi anlamda büyük değişimlere, finansal sürprizlere, derin dönüşümlere işaret ediyor. Güneş-Uranüs kavuşumu terazi burçlarının finansal durumunda ani değişikliklere neden olabilir. Beklenmedik bir maddi fırsat yakalayabilirsiniz. Miras, tazminat, sigorta, kredi, yatırım gibi.
Eşinizin veya ortağınızın gelirinde değişimler olabilir. Bu da sizi etkileyebilir. Ani bir borçlanma veya borç kapatma durumu ortaya çıkabilir. Bu süreçte finansal konularda dikkatli olmalı. Harcamaları iyi yönetmek önemli olacaktır. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız ani kararlar almamaya ve iyi araştırma yapmaya özen gösterin. Bu kavuşum sadece maddi konuları değil, manevi anlamda da büyük bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Kendi iç dünyanıza daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Psikoloji, okült bilimler veya astroloji gibi konulara ilgi duyabilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi sınırlandıran korkularınızı fark edebilir ve onları aşmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Bu dönem duygusal olarak sizi zorlayan bazı durumları geride bırakmanız ve kendinizi özgürleştirmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için terazi burçlarının iş ve sağlık konularında yeni bir yöne gitmeleri gerekiyor. Çalışma düzeninizde değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı da doğabilir. Sağlığınızı ihmal ettiyseniz bu dönemde daha bilinçli hareket etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Daha sezgisel ve akışta kalmayı öğrenmek önemli olacak. Bu süreçte mantıktan çok sezgilere dayalı hareket etmek iş hayatında büyük fark yaratabilir. Eğer çok fazla sorumluluk alıyorsanız bunu dengelemenin yollarını bulmalısınız. Güney ay düğümünün Başak Burcu'nda olması geçmişin yüklerinden arınmanız gerektiğini gösteriyor. Eski takıntılarınızı ve sürekli analiz yapma eğiliminizi bırakmalısınız. Sürekli bir şeyleri mükemmelleştirmeye çalıştırmak yerine olanı olduğu gibi kabul etmek size iyi gelebilir. Gereksiz endişeler ve kaygılarla kendinizi yıpratmamaya dikkat edin. Bu dönem hayatın akışına güvenmeniz ve gereksiz kontrol çabalarından uzaklaşmanız gereken bir süreç olacak. Özetle, finansal konularda ani gelişmeler yaşanabilir, ortak kazançlar ve yatırımlarla ilgili değişimler olabilir. Maddi veya manevi anlamda büyük bir dönüşüm sürecine girebilirsiniz. Ruhsal olarak derinleşebilir, bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşebilirsiniz. İş ve sağlık alanında yeni bir düzen kurmanız gerekebilir. Geçmişe takılı kalmak yerine geleceğe yönelmelisiniz. Kontrol etmeye çalışmak yerine akışta kalmalısınız. Bu dönem terazi burçları için finansal ve ruhsal anlamda derin dönüşümler getiren, büyük farkındalıklar kazandıran bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler. Gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Ay düğümlerinin de bu kavuşuma destekleyici açıları var. Akrep burçları için bu etki ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve sosyal dinamiklerde ani değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde ilişkilerde büyük dönüşümler, beklenmedik ayrılıklar veya ani başlayan aşklar, evlilik teklifleri beraberinde getirebilir. Ayrıca iş ortaklıkları, hukuki süreçler ve sosyal etkileşimlerde hızlı gelişmelere sahne olabilir. Güneş-Uranüs kavuşumu akrep burçlarının özel hayatında sürpriz gelişmelere neden olabilir. Mevcut ilişkinizde beklenmedik bir değişim olabilir. Evlilik kararı, ayrılık kararı veya ilişki dinamiklerinin değişmesi gibi aniden yeni biriyle tanışabilir ve hızlı bir şekilde ilişkiye başlayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan ve artık size iyi gelmeyen bir ilişkiden özgürleşmek isteyebilirsiniz. İş ortaklıkları, hukuki anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Eğer sürdürmekte olduğunuz bir ilişkiniz veya ortaklığınız varsa bu dönem bazı şeyleri netleştirip radikal kararlar alabilirsiniz. Özgürlük ihtiyacınız artabilir ve sizi kısıtlayan bağları koparmak isteyebilirsiniz. Bu kavuşum iş ortaklıkları ve yasal süreçlerle ilgili önemli olayları tetikleyebilir. Yeni bir iş anlaşması yapabilir veya mevcut bir ortaklıktan ayrılabilirsiniz. Hukuki bir konuda ani bir gelişme olabilir. Mahkeme, dava, anlaşma gibi. İş ilişkilerinizde değişimler olabilir. Yeni işbirlikleri doğabilir. Bu süreçte sözleşmeler, anlaşmalar ve resmi belgeler konusunda dikkatli olmakta fayda var. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için akrep burçlarının daha yaratıcı, sezgisel ve duygusal yönlerini ön plana çıkarmaları gerekiyor. Sanatsal ve yaratıcı bir projeye başlayabilirsiniz. Romantik ilişkilerde daha duygusal ve daha ruhsal bağlar kurmaya yönelebilirsiniz. Hayattan daha fazla keyif almak için kendinizi özgür bırakmalısınız. Bu dönem katı kurallardan ve aşırı mantıksal yaklaşımlardan uzaklaşıp daha sezgisel hareket etmek için
size fayda sağlayabilir. Güney ay düğümünün Başak Burcu'nda olması sosyal çevreniz ve gelecek hayat planlarınızla ilgili eski düşünce kalıplarınızı bırakmanız gerektiğini söylüyor. Çok fazla detaycı, mükemmeliyetçi bir bakış açısına sahipseniz bunu biraz gevşetmelisiniz. Gelecekle ilgili aşırı plan yapmak yerine biraz daha spontan olmalısınız. Sizi aşağı çeken arkadaşlıkları ve sosyal çevrenizi gözden geçirme zamanı. Bu dönem eski sosyal çevrenizden uzaklaşabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve farklı gruplara dahil olabilirsiniz. Özetle ilişkilerde ve ortaklıklarda büyük dönüşümler olabilir, ani ayrılıklar veya beklenmedik başlangıçlar yaşanabilir, iş ortaklıkları ve hukuki süreçlerle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir, romantik ilişkilerde duygusal derinlik arayışınız artabilir, aşk hayatınız hareketlenebilir, yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak yeni bir ilgi alanına yönelebilirsiniz. Sosyal çevrenizde değişimler yaşanabilir. Eski dostluklardan uzaklaşabilirsiniz. Hayatı fazla planlamaya çalışmak yerine sezgilerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bu dönem akrep burçları için ilişkiler, ortaklıklar ve sosyal dinamiklerde sürprizlerle dolu kadersel değişimlerin yaşanacağı bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve bu kavuşum ay düğümlerinden de destekleyici açılar alıyor. Yay burçları için bu etki iş hayatı, günlük rutinler, sağlık ve yaşam tarzı alanlarında ani değişimlere işaret ediyor. Bu süreçte çalışma düzeniniz, sorumluluklarınız, iş ortamınız veya sağlıkla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Günlük hayatınızda daha fazla özgürlük arayabilir, sizi kısıtlayan alışkanlıklardan kurtulmak isteyebilirsiniz. Güneş-Uranüs kavuşumu yay burçlarının iş hayatında beklenmedik değişimler yaşamasına neden olabilir. Mevcut işinizde ani bir değişim olabilir, yeni bir görev alabilirsiniz veya iş değiştirme kararı alabilirsiniz. Serbest çalışma fikri gündeme gelebilir, daha bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. İş ortamında ani gelişmeler yaşanabilir, ekip değişikliği, yönetim değişikliği gibi. Günlük düzeninizde farklı bir çalışma temposuna geçebilirsiniz. Bu dönemde çalışma hayatınızda esneklik kazanmanız önemli olacak. Eğer mevcut işiniz sizi kısıtlıyorsa farklı bir yol çizmeniz gerekebilir. Bu kavuşum sağlık ve bedenle ilgili konulara da dikkat çekiyor. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir spor veya sağlık rutini oluşturabilirsiniz. Daha doğal alternatif tedavi yöntemlerine yönelebilirsiniz. Stres kaynaklı sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bedeninize daha fazla özen göstermek, ruhsal ve fiziksel sağlığınızı dengelemek önemli olacak. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için yay burçlarının aile ve kökler, ev, iç huzur alanlarında yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Ev değiştirme, taşıma veya yaşam alanınızı yenileme gibi konular gündeme gelebilir. Aile içinde önemli bir gelişme yaşanabilir. Ebeveynlerle ilgili konular, geçmişle yüzleşme gibi. Kendi iç huzurunuzu bulmak için daha fazla manevi arayış içine girebilirsiniz. Bu süreçte mantıktan çok sezgilerinize güvenerek hareket etmek size fayda sağlayacaktır. Güney ay düğümü Başak Burcu'nda olması yay burçlarının kariyer ve statü konularında aşırı kontrolcü olmaktan vazgeçmesi gerektiğini söylüyor. Sürekli kariyer planları yapmak yerine biraz akışa bırakmalısınız. Aşırı çalışma temposundan çıkıp hayatın keyfini çıkarmaya odaklanmalısınız. Başarı için kendinizi fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Bu dönem daha fazla iç huzuruna yönelmek, çalışma hayatında baskıyı hafifletmek ve kendinizi ruhsal olarak beslemenin özen kazandığı bir süreç olacak. Özetle iş hayatınızda beklenmedik değişimler olabilir, çalışma düzeniniz değişebilir, sağlık ve yaşam tarzınızı yeniden gözden geçirebilir, yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz, ailevi konular gündeme gelebilir, evle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kariyer konusunda aşırı kontrolcü olmaktan vazgeçmeli, biraz akışa güvenmelisiniz. Daha özgür ve esnek bir günlük rutini oluşturma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu dönem yay burçları için iş ve sağlık alanında büyük değişimlerin yaşanacağı, aynı zamanda ailevi konularda kadersel gelişmenin olacağı bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor ve ay düğümlerinden de destekleyici açılar alıyor. Oğlak burçları için bu etki aşk, romantizm, yaratıcılık, çocuklar ve kendini ifade alanlarında
büyük değişimleri ve sürpriz gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bu süreçte ani bir aşk başlayabilir, mevcut ilişkinizde farklı bir döneme geçebilirsiniz veya yaratıcı projelerinizle ilgili beklenmedik fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir veya hayatınıza daha fazla eğlence ve keyif katmak isteyebilirsiniz. Güneş-Uranüs kavuşumu Oğlak burçlarının aşk hayatında sürpriz olayları tetikleyebilir, aniden güçlü bir aşk başlayabilir, mevcut ilişkinizde özgürlük ihtiyacınız artabilir, farklı bir dinamik oluşturmak isteyebilirsiniz. Bağımsızlık ve özgürlük duygusu ağır basacağından sizi kısıtlayan bir ilişki içindeyseniz ani bir kopuş da olabilir. İlişkilerinizde daha farklı ve sıra dışı deneyimlere açık olabilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerde daha spontan ve esnek olmanız gerekebilir. Kontrolü bırakıp akışa güvenmek, aşk hayatınızda daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Bu kavuşum sanatsal ve yaratıcı yetenekleri olan Oğlak burçları için önemli bir dönüm noktası olabilir. Sanatsal bir projeye başlayabilirsiniz. Sahne, müzik, yazı veya herhangi bir yaratıcı alanda büyük bir çıkış yakalayabilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi farklı bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte kendi iç dünyanızı keşfetmek ve daha özgün bir şekilde kendinizi ifade etmek için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eğer çocuk sahibiyseniz çocuklarınızla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Onların hayatında sürpriz gelişimler olabilir. Eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu konuda beklenmedik sürpriz haberler alabilirsiniz. Bu süreçte çocuklarla olan ilişkilerinize farklı bir gözle bakabilir ve onlarla daha özgür ve yaratıcı bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için Oğlak burçlarının eğitim, iletişim ve kısa seyahatlerle ilgili yeni fırsatlarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi paylaşmak için daha fazla sosyal olabilir, yazı yazmaya veya konuşmaya yönlenebilirsiniz. Kısa ama anlamlı seyahatler yapabilirsiniz. Bu süreç bilgi paylaşımı, öğrenme ve yeni insanlarla bağlantılar kurma açısından önemli bir dönem olabilir. Güney ay düğümünün Başak Burcu'nda olması eski düşünce kalıplarınızı, katı inançlarınızı ve fazla analitik yaklaşımınızı bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Hayatı fazla analiz etmeye çalışmak yerine biraz akışına bırakmalısınız. Sürekli mantıkla hareket etmek yerine sezgilerinize daha fazla güvenmelisiniz. Eğer çok fazla plan yapma eğilimindeyseniz spontan olmayı öğrenmelisiniz. Bu süreçte daha açık fikirli olmak, yeni bakış açılarına yönelmek ve hayatın sunduğu sürprizleri kabul etmek önemli olacaktır. Özetle aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, yeni bir aşk başlayabilir veya mevcut ilişkinizde sürpriz değişimler olabilir. Yaratıcılık ve sanatsal yetenekleriniz ön plana çıkabilir, projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir, onlarla ilgili ani değişimler olabilir, yeni bir eğitime başlayabilir, seyahat edebilir veya fikirlerinizi insanlarla paylaşabilirsiniz. Katı düşüncelerinizi ve fazla analitik olma eğiliminizi bırakmalı, sezgisel hareket etmeye çalışmalısınız. Bu dönem Oğlak burçları için aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanlarında sürpriz gelişmelere açık, heyecan verici bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu kavuşuma ay düğümlerinin de olumlu açıları var. Kova burçları için bu etki ev, aile, kökler, yaşanılan yer ve içsel güvenlik alanlarında önemli değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde taşınma, ev alma, ev satma, aileyle ilgili sürpriz gelişmeler veya içsel dönüşümler yaşanabilir. Kendinizi güvende hissetmek için eski düzenlerinizi yıkıp yeni bir temel oluşturma ihtiyacı duyabilirsiniz. Güneş-Uranüs kavuşumu, Kova burçlarının yaşadığı yerle ilgili beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir, taşınma, ev alım satımı veya dekorasyon değişiklikleri gündeme gelebilir, aileyle ilgili beklenmedik bir gelişme olabilir, evlilik, boşanma veya aile bireylerinden biriyle ilgili önemli bir haber gibi. Daha özgür hissetmek için yaşadığınız ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Evden çalışma fikri gündeme gelebilir veya daha bağımsız bir yaşam tarzı arayabilirsiniz. Bu süreç ev ve aile ile ilgili eski kalıpların kırıldığı,
daha özgür ve yenilikçi bir düzen kurmak istediğiniz bir dönem olabilir. Bu kavuşum, ailenizle olan ilişkilerinizde ani değişimler ve özgürleşme ihtiyacını tetikleyebilir. Aile içinde otorite figürleriyle olan dinamikler değişebilir. Kendi yolunuzu çizmek için geçmişten gelen bazı bağları koparmak isteyebilirsiniz. Aile içindeki bazı sırlar ortaya çıkabilir veya şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir ve uzun süredir sizi kısıtlayan ailevi sorumluluklar varsa bu dönem kendinize daha fazla alan açmak isteyebilirsiniz. Kuzey ay düğümünün balık burcunda olması kova burçlarının finansal konular ve maddi güvenlikle ilgili yeni bir yol çizmeleri gerektiğini gösteriyor. Gelir kaynaklarınızda değişimler olabilir, yeni kazanç kapıları açılabilir, maddi anlamda daha sezgisel hareket etmeniz gerekebilir. Parayla ilgili fazla mantıksal ve katı düşünüyorsanız biraz daha esnek olmalısınız. Bu süreç parayla olan ilişkinizi gözden geçirmenizi ve daha manevi değerlere yönelmenizi de sağlayabilir. Güney ay düğüm Başak Burcu'nda olduğu için kova burçlarının gereksiz kaygıları ve aşırı kontrol etme isteğini bırakmaları gerekiyor. Sürekli geleceği düşünerek kaygılanmak yerine biraz akışta kalmalısınız. Maddi konulara aşırı takılmak yerine sezgilerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Kendinizi fazla eleştirmek yerine kendinize karşı daha şefkatli olmalısınız. Bu dönem hayatta her şeyi fazla analiz etmek yerine biraz da hislerinize güvenerek hareket etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özetle ev ve aile ve yaşanılan yerle ilgili ani değişimler yaşanabilir. Taşınma, ev değişikliği gibi şeyler gündeme gelebilir. Aile içindeki dinamikler değişebilir. Bağımsızlık ihtiyacınız artabilir. Maddi konular ve finansal güvenlikle ilgili yeni bir yol çizebilirsiniz. Kaygıları ve kontrol ihtiyacını bırakıp hayatın akışına güvenmek önemli olacak. Kendi içsel güvenliğinizi keşfetmek ve duygusal olarak güçlenmek bu dönemin ana temalarından biridir. Bu dönem kova burçları için köklü değişimlerin yaşanacağı, özellikle ev ve aile konularında beklenmedik gelişmelerin, kadersel değişimlerin olabileceği bir süreç olacaktır. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimizde Güneş-Uranüs kavuşumu var. 17 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor. Ay düğümleri de bu kavuşuma destekleyici açılar yapıyor. Balık burçları için bu etki iletişim, eğitim, seyahat, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili ani değişimleri ve sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Bu süreçte ani seyahatler gündeme gelebilir, yeni eğitim fırsatı çıkabilir, iletişim alanında önemli adımlar atabilirsiniz veya kardeşleriniz veya yakın çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Güneş-Uranüs kavuşumu balık burçlarının iletişim ve bilgi alışverişi konularında sürpriz değişimlere açık olduğunu gösteriyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yazı yazma, konuşma, sosyal medya veya dijital projelerle ilgili ani kararlar alabilirsiniz. Yeni bir iş anlaşması veya beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir, farklı insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu süreçte yeniliklere açık olmak, fikirlerinizi paylaşmak ve hızlı kararlar almak faydalı olabilir. Bu kavuşum kardeşleriniz, kuzenleriniz veya yakın arkadaşlarınızla ilgili sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir. Kardeşlerinizle ilgili önemli bir haber alabilirsiniz. Yakın çevrenizden biriyle ilişkilerinizde değişimler olabilir, mesela komşularınızla. Bir arkadaşınız veya kardeşinizle ortak bir projeye de başlayabilirsiniz. Bu dönemde yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde daha esnek olmanız gerekebilir. Bu dönem balık burçları için kısa yolculukların ve hareketliliğin arttığı bir zaman olacak. Ani seyahat planları ortaya çıkabilir, iş veya eğitim amaçlı bir seyahate çıkabilirsiniz. Yeni bir şehirde veya ülkede kısa süreli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu süreç yeni yerler keşfetmek, farklı insanlarla tanışmak ve zihinsel olarak kendinizi yenilemek için harika bir fırsat olabilir. Kuzey ay düğümü balık burcunda olduğu için balık burçlarının bu süreçte kendilerini daha fazla ön plana çıkarmaları ve bireysel hedeflerine odaklanmaları gerektiğini gösteriyor. Kendi isteklerinizi ve hayallerinizi daha ciddiye almalısınız. Başkalarının beklentilerinden sıyrılıp kendi yolunuzu çizmelisiniz. Ruhsal gelişiminize önem vermeli, sezgilerinize daha fazla güvenmelisiniz. Bu dönem kendi kimliğinizi daha güçlü bir şekilde ifade etmek için size destekleyici enerjiler sunuyor.
Güney ay düğümü Başak Burcu'nda olduğu için balık burçlarının geçmişteki ilişki dinamiklerini, fazla eleştirel düşünme eğilimlerini bırakmaları gerektiğini gösteriyor. Başkalarına fazla bağımlı olmaktan vazgeçmelisiniz. Kendi değerlerinizi başkalarının onayına göre belirlemekten kaçınmalısınız. İlişkilerinizde mükemmeliyetçilikten uzaklaşıp daha akışta olmalısınız. Bu süreç kendinizi daha fazla keşfetmek ve eski kalıplardan kurtulmak için önemli fırsatlar sunacaktır. Özetle iletişim, eğitim, medya alanlarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Kardeşler, yakın çevreyle ilgili önemli haberler alınabilir. Ani seyahatler gündeme gelebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendi isteklerinizi ön plana çıkararak bireysel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Geçmişin yüklerinden arınarak daha özgür bir yol seçebilirsiniz. Bu dönem balık burçları için hareketli, iletişimin ve yeni başlangıçların ön planda olduğu bir süreç olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.